Hello, everyone. Welcome to another episode of Hoops Official. Today, I had the privilege of hosting Emin Molkoç. Emin has an impressive 35-year career under his belt. He has been officiating in Turkish top flights. He has been a FIBA referee. He's an active EuroLeague referee and has been nominated as the one of the Final Four referees in the last two editions. Together, we dive into Emin's extensive career, extensive experience in officiating. We talked about some of the most notoriously challenging arenas in Europe, and Emin shared insightful stories, valuable nuances, advices on effectively handling pressure in those environments. Emin also generously offers practical advice for referees who are aspiring to reach the elite levels of officiating. This episode is recorded in Turkish. Subtitles are available on YouTube for our English-speaking audience. Let's get started. Emin Hocam, öncelikle hoş geldin yayına. Teşekkür ediyoruz. Bu yoğun zamanda vakit bulduğunuz için. Nasılsın, iyi misin? Öncelikle öyle başlayalım. Biraz yorgun ama tatlı yorgunluk tabii. Bu dönem bizim en yoğun dönemimiz. Doğru. Buraları yönetmek tabii ki çok zevkli. Hala yönetiyor olabilmek önemli. Biz de buraların zevkini çıkarmaya çalışıyoruz ama tabii tatlı bir yorgunluk da var. Yani çok uzun süredir zaten hakemlik yapıyorsunuz. İşte 35-36 yıl. Evet. Şimdi zirvede, yani EuroLeague, Avrupa basketbolunun zirvesi diyelim. Orada 2 senedir de sanıyorum 2023-24 Final Four görevi de geliyor. Evet. Ama bunun bir başlangıç noktası var. Biz her yayında olduğu gibi oradan biraz almak istiyoruz. Yani nasıl hakemliğe geçiş oldu? Ya da direkt hakemlik olarak mı başladı? Çünkü ben mesela Türkiye'de oynadığım zamanlar hakemlik bizim için böyle bir kariyer yol olarak hiç sunulmadı. O yüzden merak ediyorum, hani sizin için nasıl başladı o yolculuk? Ben ilkokul zamanından bir basketbol geçmişim var. Daha ilkokuldayken işte ilkokulun basketbol takımıyla başlayan bir süreçti bu. Sonra ortaokulda bir beden eğitimi öğretmenimin handbol takımını çalıştırmasıyla beraber ortaokulda böyle bir handbol, 2 sene handbolum var. Sonra lisede tekrar hem handbol hem basketbol takımında oynadım. Deneme Lisesi'nde. Ama tabii Deneme Lisesi'nin özellikle basketbol takımında çok ünlü isimler olduğu için Hakan Yörükoğlu gibi bizim basketbol oynamamız çok mantıklı. İyi olmuyordu. Yani iyi olmuyor derken bizim için çok mümkün olmuyordu. Onun için handbol takımında daha çok oynadım. Sonra üniversitede Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlık sınıfındayken oynamaya başladım üniversite takımında ama hep kulüp tarafı vardı. Benim geçmişim MTA'dan. MTA'da genç takımda oynadım. O üniversite zamanında bir turnuva sırasında ilk ayağımın sakatlığı oluştu. Bir şut atma sırasında altıma bir oyuncu girdi. Öyle olunca sakatlandım. İlk sakatlığımı orada yaşadım. Sonrasında da hep aynı sakatlığı tekrar yaşayacağım diye korktum. 18 yaşında oluyor bu. 19 yaşında da bir hakem kursu haberi aldım. Lisedeki arkadaşım söylemişti bunu bana. O da basketbolcuydu. Dedim ben seviyorum hakemlerin sahadaki otoritesi, hakemlerin sahadaki hareketleri, oraya hakim oluşu beni zaten çok cezbediyordu. Hatta ben hayatımda, yani oyunculuk hayatımda bir kere teknik faul aldım. O da arkadaşım hakeme kötü söz söyledi diye ona vurduğum için. Yani onu ittim. Niye kötü söylüyorsun falan. Kötü söz söylüyorsun diye. O yüzden hakemliğe karşı hep böyle bir sempatim vardı. O kursa gittim 1989 yılında. Kasım ayında da mezun oldum. 90 senesinde de önce masa hakemi olarak, sezonun ortasında da saha hakemi olarak göreve başladım. Bir sene aday hakem, o zaman aday hakemlik vardı. Bir sene aday hakem oldum. O yaz beni 6 tane turnuvaya gönderdiler. Genç hakem açığı da vardı. Öyle olunca ertesi sene B klasmanı seçmelerinde Basketbol Federasyonu'nun B klasmanı hakem olarak görev yapmaya başladım. 92 Hangi sene bu? 91. 91. 92 senesinde, 92-93 sezonunda da birinci lige alındım. Birincilik A klasmanı hakemi olarak alındım ve o günden bugüne A klasmanında maç yönetiyorum. 2003 senesinde uluslararası oldum. FIBA hakemi olarak görev yapmaya başladım. 2007 senesine kadar da FIBA'da görev yaptım. 2007 senesinde EuroLeague listesine alındım.
2009'da o listeden tekrar FIBA'ya döndüm. O dönemde hem FIBA hem EuroLeague hakemi olabiliyordunuz. Yani iki tarafta da görev yapabiliyordunuz. Sonra bir kez daha 2011-2013 gene bir EuroLeague macerası. Arkasından 2016'ya kadar FIBA'da devam ettim. 2016 senesinde tekrar EuroLeague listesine girdim ve şu anda hala EuroLeague listesinde görev yapıyorum. Maç yönetiyorum. Çok uzun kariyer, biz konuştuk yayından önce biraz. Evet. Benim Özetini yaşım kadar hakemlik geçmişiniz var. biraz, evet. Şöyle düşünmüştüm işin başında. Oyuncu olarak devam etsem nereye kadar gidebilirim? Hı hı. Bir yerde kalırdı. Çünkü hem yetenek olarak hem şartlar olarak hem fiziksel durumumuz olarak e, bir yerde duracaktı bu iş. Ama bu basketbol görüşüyle ya da bu basketbol bilgisiyle o dönemde de ihtiyaç olan hakemliğe girersem nereye kadar gidebilirim sorusu herkes tarafından çok daha ileriye gidebilirsin, çok daha iyi şeyler yapabilirsin diye cevaplandırıldı. Evet. Ben de bunu seçtim. Yani benim aslında seçimim, basketbol hakemliğinin seçimim gerçekten 90 yılındadır. Hı hı. 89 yılındadır. O kursa giderken bunun kararını vermiştim ben. Ve hep bir hedefim vardı. Hala da hedefim var. Hiçbir zaman hedef bitmez benim için. O zaman bu noktaya geleceğimi hedeflemiştim. Ama hedeflediğim maçı ya da hedeflediğim noktaya gelmek benim hedefimi bitirmedi. Şimdi bugün Final Four'un finalini yönetsem yarın yeni bir hedef koyarım Hı kendime. hı. Gene oralara gitmek için çalışmaya devam ederim. Bununla ilgili soracaktım aslında. Hedeflerle alakalı biraz ama önce şeyi sormak istiyorum. Şimdi çok uzun bir tecrübe. Benim de hakemlikle ilgili, bu arada reklamını da yapalım. Yani ben hakemliğin hep öbür tarafında oldum. Bütün basketbol kariyerim boyunca. Yani hakemlik hiçbir zaman söylediğim gibi hani bir kariyer yolu değildi. Ama işte bir şekilde burada basketbolun içinde kalmanın en optimum yoluydu o zamanlar, işte Covid'den dolayı. Ve öyle başladık ve yani basketbolu seviyorsanız inanılmaz bir pozisyon. Yani hem oyunu daha iyi Kesinlikle. anlıyorsunuz, hem oyunun içindesiniz. Yani kesinlikle hani genç basketbolculara aslında bir kariyer yolu olarak sunulmalı. Daha yaşlar geçken. Ben şahsen isterdim mesela. Hocam senin yaşlarında ben de hani o yaşlarda başlayayım basketbola, hakemliğe diye, ama kısmet bugüneymiş. Neyse. Oradan şuraya getireceğim. Şimdi benim 5 yıllık bir tecrübem var, hakemlik tecrübem. Bir röportajınızda şey duymuştum. Hoşuma gitmişti. Bu Aikido referansı kullanmıştınız. Hani bu işte beyaz banttan siyah geçiş, o aradaki tecrübe. Hakemlik de çok önemli bir şey. Yani şimdi biz burada oturup sabaha kadar konuşsak bile o sahadaki tecrübe çok farklı. Onu Kesinlikle. almak lazım. O olmadan olmuyor. Sizin mesela işte bu konuda bizlere, genç hakemlere çok uzun tecrübeleriniz var. İşte Euroleague'e kadar giden. Var mı bir hani işte şunu yapın, ben işte şu tarihe geri dönsem şunu yapardım gibi bir aklınıza gelen tavsiyeniz var mı hemen? Aslında daha önceki konuşmalarımızda ya da röportajlarımızda ya da daha önceki seminerlerde hep aynı şeyleri paylaştım ben. Güzel bir fırsat oldu. Bir daha paylaşmak istiyorum. Yaptığımız işin ismi hakemlik. Konsepti yönetmek. Yani sahadaki basketbolu biz yönetiyoruz. O yüzden de bunun bilgisine sahip olmamız lazım. Sadece düdüğü alıp sahaya çıkıp oradaki insanların birbirine değmesini değerlendirmek yerine o oyunun nasıl oynanacağını, nasıl oynanması gerektiğini söylüyoruz biz aslında. Böyle önemli bir görevimiz var bizim. Bu yüzden de bu oyunun hakkında çok daha ya da yaptığımız iş hakkında çok daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Bunun bir tane yolu var: maç izlemek. İstediğiniz kadar kural kitabını okuyun, istediğiniz interpretation'ları ezberleyin. Bilginiz muhteşem olsun ama saha tecrübeniz yoksa, o görsel hafızanız, o videolar, o fotoğraflar beynin arkasında bir yerde birikmemişse bu işi yapma şansınız yok. Evet, kuralları çok iyi bilenler olduğu zamanında hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok korkunç kural bilgisi olan hakemler oldu. Ama hiçbir tanesi yukarılara, istedikleri noktalara gelemediler. Bunun sebebi de yoğunluklarını daha çok okumak ya da teorik bilgi olarak saklamakta, öyle devam etmekte kullandılar. Halbuki yol tamamen görsel. Bizim bir görsel hafızamız var. Beynimizin arkasında bir memory
e, memory bankımız var. O bankayı bizim temaslarla, illegallerle, legallerle bu tür şeylerle doldurmamız gerekiyor. Ne kadar çok bilgi varsa içeride karşılaşacağımız pozisyonlar o kadar sürprizden uzak olacak. Hı hı. Bilgi az ise karşılaşacağımız her türlü yeni pozisyon bizim için bir sürpriz. O anda meç edeceği herhangi bir fotoğraf bulamadığı için kaçacak bir pozisyon. Bakın Doğru. hakem pozisyonu niye kaçırır biliyor musunuz? Daha önce onu yaşamamıştır. O yüzden de reaksiyonunu veremez. Ama ben daha önce bir oyuncunun diğerine vurduğunda bunun bir faul olduğunu, hangi cins faul olduğunu daha öncesinde yaşamış ve bunu bilgi bankamda saklıyorsam pozisyon olduğundaki fotoğraf oradaki fotoğrafla eşleşir ve düdük otomatik çıkar. Hakemin bilerek çalmasına gerek yoktur. Refleks olarak zaten o çıkacaktır. Aynı şey uzun e, değerlendirmeler için de geçerlidir. O zaman da videolar girer devrenin içine. Bir oyuncunun topu aldıktan turnike atana kadar olan süreci de videolarla gerçekleşir bizde. Hı hı. O videolar varsa meç eder, legal deriz ya da illegal deriz. O yüzden herkesin, hakem olan herkesin tek yapması gereken şey öncelikle çok fazla maç seyretmesi. Ama maç seyrederken tribünden seyreden bir seyirci gibi değil de hakem gözüyle, sahadaki hakemlerin neler yaptığı, pozisyonları nasıl değerlendirdiği gözle bakmalı ki kendine legal ve illegalleri seçsin. Hı. Sadece hatalarla yürümez bu iş. Yani sadece hataları görelim, bak bu hata, bunu yapmayalım olmaz. Doğruları da almalı hafızaya ki doğrular geldiğinde, meç ettiğinde düdüğünü kullanmadan maçı yönetsin. Hı. Geçtiğimiz senelerde tabii istatistik işin içine çok fazla girdiğinden en işte az düdükle maç yöneten baş hakemler ya da işte ekipler falan gibi böyle bir istatistik çıkmıştı. Orada benim çok daha az diğer ekiplere göre maç boyunca çok daha az faul sayısıyla maç yönettiğimi söylediler. Bu benim daha az faul çaldığım anlamına gelmiyordu elbette. O şöyle bir anlama geliyor. Ben oyuncuların legal hareketleriyle illegal hareketlerini daha fazla ayırmayı hep tercih ettim. Eğer oyuncu temasa rağmen devam edebiliyorsa zaten amaç rakibini geçmekse ve geçerken küçük temaslar oyuncuyu etkilemiyorsa çok daha seyredilebilir bir basketbol yaratıyorsunuz. Ben bunu daha fazla yapan bir hakem oldum sadece. Ve bunu Evet. yapmaya da devam ediyorum işin açıkçası. Güzel birkaç noktaya değindin hocam. Çünkü bu görsel hafıza olayı çok doğru. Hani benim çok böyle bunun mikro ölçekli bir tecrübem var bununla alakalı. Hakem arkadaşlarla bir saç çekme olayıyla ilgili WhatsApp'ta konuşuyoruz. Görseller paylaşılıyor. İşte ihraç mı, sportmenlik dışı mı konuşuyoruz. 2 gün sonra benim maçım ve bir saç çekme olayı oluyor. Yani o 2 gün önceki biz olayı yaşamasak, yoğunlaşmasak ben o kadar net bir reaksiyon alamayabilirdim o pozisyona. Aynen öyle. Çok Çünkü o güzel bir direkt, örnek. direkt yani dediğiniz gibi match etti. Ya biz bunu konuşmuştuk. Biz bunu gördük daha 2 gün önce. O yüzden yani hem mikro ölçekte hem makro ölçekte çok güzel bir tavsiye oldu. E, Bir de şeyi sorayım. Basketbol oynayan, izleyenle hakem arasındaki görüş farklılıkların birçoğu az önce bahsettiğim konudan geliyor. Yani hakemin rolü her kontağa düdük çalmak değil aslında. Oyunun daha akıcı olmasına, daha seyredebilir olmasına yardımcı olmak. Bunun içinde birçok yöntem var. İşte oyuncularla konuşarak yapıyoruz. Avantaj kayboldu mu, kaybolmadı mı ona bakıyoruz vesaire. Biraz onu açmak istiyorum. Çünkü orada hakem yorumu devreye giriyor. Hakem yorumu devreye girince de işte hakemden hakeme değişiyor. Dolayısıyla işte farklı kriter ortaya çıkabiliyor. Aynı maç içinde ya da başka maçlar içinde. Siz ne düşünüyorsunuz mesela EuroLeague, Türkiye Ligi baktığınız zaman bunu başarabiliyor muyuz? Organizasyonları ayırmak yerine basketbolun genelinde konuşmak bence daha mantıklı. Çünkü EuroLeague dediğiniz ya da FIBA dediğiniz, Türkiye Ligi dediğiniz, Finlandiya Ligi dediğiniz şeylerin hepsinde aynı basketbol oynanıyor.
Sadece değişen şeyler oyuncuların yetenekleri, Hı hı. yaptığı hareketler. Kimisi çok uzun oyuncularla oynanan bir lig, kimisi daha sert, daha kaslı oyuncularla oynanan bir lig, kimisi daha hızlı oyuncularla oynanan bir lig. Onların arasındaki fark sadece bu. Hı hı. Hakemlerin değerlendirdiği şeyler temaslar ve yaptıkları hareketlerin legalliği illegalliği olduğuna göre de aslında hakemler için değişen bir şey olmamalı. Tabii ki bulunduğunuz atmosfer işi değiştiriyor olabilir. Daha fazla sesin olduğu ortamlar ya da daha fazla baskının olduğu ortamlar değiştiriyor olabilir. Ama genel olarak söylemeye çalıştığım şey 10 oyuncu, 2 tane çember, oynanan oyunun adı basketbol. Hı hı. Burada soracağımız her zaman soyunma odalarında da konuştuğumuz, maç öncesi konuşmalarında da konuştuğumuz tek şey şu. Temasın oyuna etkisi nedir? Çünkü bir oyun sırasında 400 ile 600-650 arasında temas gerçekleştiriyor oyuncular. Basit böyle daha hızlı, daha çok şuta yöneli oyunlarda yaklaşık 350, 400, 450 civarında pozisyon takip ediyoruz. Hı hı. Daha sert oynanan, daha içeriden oynanan, içeriye drive'ı daha fazla olan oyun basketbol maçlarındaysa bu rakam artıyor. 600'lere, 700'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir maçta ortalama olarak, ligin ortalaması olarak çalınan faul sayısı diyelim ki 40 olsun ya da 45 olsun. Bu maksimumdur zaten. Bunun dışında tamam maçlar olabilir ama bunlar tek maçlardır. Öyle geneli yansıtmaz. Demek ki biz 450-500 pozisyonlu bir maçta 40 düdükle maç yönetiyorsak kullandığımız düdük sayısı aslında %10. Yani maçın aslında %90'ını biz düdük kullanmadan yönetiyoruz. Hakemler düdüklerini kullanmıyor. Evet. Bunu ne kadar azaltırsak hakemler maçın içerisinden o kadar dışarıya doğru çıkıyorlar. Ve kimse maçtan sonra hakemleri hatırlamıyor. Zaten temel amacımız da bu bizim. Maçtan sonra kimse hakemleri alkışlamasın. Bizim böyle bir amacımız yok her şeyden önce. Hakemleri hatırlamıyorlarsa demek ki oyuncuları ve oyunu hatırlıyorlar. Hakemler de iyi iş yapmış demektir. Evet. Organizasyonlar arasında dediğim gibi bir fark yok. Hakemlerin maça nasıl hazırlandığı en önemli şey. Hakemlerin ekip olmaya çalışması, günümüz basketbol hakemliğinde özellikle ekip olmaya çalışması bunun da üzerinde. Bireysel hazırlığın üzerinde olan şey. Hı hı. Hakemlerin maça katkı sağlamaya çalışmak için gruba verdikleri, ekibe verdikleri efor en önemlisi. Yani ben hakem ekibine bu maçı daha iyi yönetmek için ne kadar katkı sağlayabilirim? Benim önümde pozisyon olmasa bile arkadaşlarıma yardım etmek için nereyi takip etmeliyim? Hı hı. Belki benim önümde aktif bir matchup'ım yok. Ama arkadaşlarım herhangi bir şekilde hata yaparlarsa, böyle çok büyük bir hata olursa nasıl yardım edebilirimi düşünmesi en önemli şey. Yani aslında en alttan başladığımızda hakem bireysel olarak evet hazırlanmalı. Hı hı. Bireysel olarak bir kriterinin olması lazım. Biraz daha önemlisi üçlünün aynı kritere sahip oluyor olması lazım. Daha da önemlisi maçın iyi bir kriterle yönetilebilmesi için sahanın iki tarafında da iki çemberin altında da aynı şeylerin çalınıp ya da çalınmaması lazım ki maç iyi bir standartla, iyi bir hakem ekibiyle günün sonunda da hakemlerin hatırlanmadığı bir şekilde bitebilsin. Evet. Eee, Hakemlerin görünmez olması burada da söylenen bir şey. Yani eğer Evet. sahada görünmüyorsak aslında iyi bir iş yapmışız demektir anlamına geliyor. Orada bir şeyden bahsedelim. Bence onu alıp bir aslında bugün konuşmak istediğim şeye bir geçiş yapabiliriz. Şimdi bunlar teori ve ideal. İşin yani ideal dünyada bahsettiğiniz gibi işte bir 2 3 bireysel hazırlık, ekip hazırlığı ve iki potu altında da aynı kriteri uygulama. Ama bu işin içinde çok değişkenler var. İşte taraftar var, atmosfer var. Hakemler de sonuçta insan. Reaksiyon veriyoruz. Defansif olma durumumuz var bizim de çeşitli reaksiyonlara karşı vesaire. Şimdi oraya getireceğim. Yani Emin Hocam sen kariyerinde birçok zaten hani Türkiye başlı başına zaten atmosfer konusunda Avrupa'nın birçok ülkesine göre önde. Hele kuzey ülkelerine göre çok çok daha önde. Şimdi atmosferin etkisini konuşalım biraz. Hatta biraz belki de o mit hani var belki hakemlik ve atmosferle alakalı. Onu biraz kırmak istiyorum.
Ee, Nedir atmosferin etkisi hakemlik üzerinde? Var mıdır böyle bir şey? Ee, Oradan başlayalım. Ondan sonra ben devamında başka sorular da soracağım. Şimdi ideal hani özellikle böyle röportajlarda konuşulurken hep ideallerden bahsedilir ve bu cümle şöyle kurulur. Aslında bir etkisi yoktur. Hakem görevini yapar. Bu ben buna çok inanan biri değilim. Elbette ki o saha yani o yöneteceğiniz yere girdiğiniz anda orada nefes alabilmenin mümkün olmadığı mekanlarda, arenalarda maç yönetiyoruz. Mutlaka etkisi vardır. Önemli olan şey zaten iyi bir hakem olmanın yani hakem hani iyi hakem daha da iyi bir hakem olmanın en önemli kriteri oralarda maç yönetebilmektir. Oralarda doğru karar verebilme yetisidir. Yoksa burada beşer kişi toplanalım, şurada bir tane parka gidelim. O çocuklar oynasınlar. Hı hı. Etrafta kimse yok. Sadece kuş sesleri arasında hakemler maç yönetmeye çalışsın. Herhangi bir baskı, e, dış etken hiçbir şey olmadan. Bunun adı hakemliğe ancak hazırlık olabilir. En önemli şey sadece saha dışı olarak düşünmeyelim. Tamam, taraftarın yarattığı atmosfer, ses, baskı bunlar bir etken ama iki bencin yarattığı etki. Saha içerisinde yönetilmesi çok zor olan oyuncuların yarattığı baskı. Bunların hepsi hakemlerin saha içerisinde işlerini yaparlarken doğru ya da yanlışı yaptıran şeyler. Hı hı. Gerçek hakemlik bunların hepsini yönetmeyi bilmek zaten. Sadece iki oyuncunun kollarının ya da vücutlarının birbirine temasını yönetmek değil, sahayı nasıl yöneteceğini bilmeniz, benchleri nasıl yöneteceğinizi bilmeniz, gerekirse tribünü nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekiyor. Evet. Tribünde çok büyük bir infial varken yapacağınız bir mimik, beden diliniz, göstereceğiniz ekstra bir hareketle her şeyi yok edebilirsiniz ya da hiç olmadık bir ateş yakabilirsiniz. O yüzden bunların hepsi bu işin içinde var. Hı hı. Hakem olabilmek, iyi hakem olabilmek, bir de bunların üstünde hep işte uluslararası ortamda söylenir superior hakem olabilmek bu işleri ne kadar iyi yaptığınızla alakalıdır. Herkes kuralları biliyor. Şimdi kaç tane hakem var? E, Türkiye'den örnek vereyim. 4.000 tane hakem var. Herkes kural kitabını okuyabiliyor. Herkes interpretation'ları okuyor. Hı hı. Herkes sahaya çıktığında bir düdüğe sahip. Herkes bu düdüğü çalmayı biliyor. Aramızdaki farkı yaratan şey ne? İşte o ortamları yönetmeyi bilmek. Daha önce o ortamlarda ne kadar maç yönettiğiniz, yani tecrübeniz. Hı hı. Konunun en başında söylediğimiz kelimeye hep geri dönüyoruz. Ki döneceğiz de. Bundan sonra soracağınız soruları bilmiyorum ama Hı hı. soracağınız soruların gene cevapları aynı noktaya gelecek. Ne kadar tecrübeli olduğunuzla alakalı. Ha, Tecrübe de sadece sahada bulunma ile bağlantılı değil. O konsepte ne kadar bulunduğunuzla alakalı. Yani EuroLeague hakemiyseniz o sahada EuroLeague hakemi olarak ne kadar bulunduğunuzla alakalı. FIBA hakemiyseniz aynı şekilde ne kadar bulunduğunuzla alakalı. Türkiye'de maç yönetiyorsanız Türk hakemliği için o sahada kaç yıldır o takımların maçını yönetiyor, sizi ne kadar kabullendikleriyle alakalı. Her şeyin sonu tecrübe. ha. Türk atasözüne geliyoruz biraz. Hani yiğit er meydanında belli olur. Diyoruz ya, Kesinlikle. bu baskılı Euroleague veya işte genel olarak Güney ülkelerindeki baskılı atmosfer hakemler için er meydanı. Orası belirliyor işte kim elit seviyede, kimi Tabii ki. e, olduğu seviyede kalıyor. E, O zaman şöyle devam edeyim. Bir hazırlık açısından bir farklılık var mı? Mesela bu atmosferlere, bu maçlara gittiğimiz zaman bir şey konuştuk. Hani işte ekip olarak bir hem kriter konusunda bir hazırlık yapılması lazım vesaire. Bir de bu işin mental ve duygusal tarafı da var. Beden dili hepsi. E, Hakemlik açısından ne gibi bir hazırlıkla gidiyorsunuz bu tarz ortamlara? Bulunduğumuz organizasyonlar zaten sene başlarında özellikle bizden nasıl bir hakem profili çizmemiz gerektiğini önceden söylüyorlar. Hı hı. Daha sonrasında e, bireysel olarak yapacağımız hazırlıklar var. Her maça giderken takımların oynadıkları maçlar, oyuncuların
daha önceki maçlardaki özellikle davranışları, çünkü istatistikleri herkes tarafından bilinir hale geldi. Ama davranışları bizim incelememiz gereken e, bir faktör oluyor bizim için. Hı hı. E, Ama dediğim gibi en başta da ekibin ne yapacağı her şeyden önce önemli. Çünkü eskiden bahsedeyim size. Yani 92'ler, 93'ler, 95'ler, hatta 2000'li yıllara kadar hep bir star vardı. Çünkü iki hakemli mekanik vardı uzun zaman. Bir star yanında bir genç. Ya da bir star yanında işte biraz daha tecrübeli, maçın durumuna göre. Hı En hı. üst düzey maçlarda iki tane süperstar gibi. Daha sonra bu üç hakemli mekanikte başladığında yeterli sayıda üç hakemli mekanik kalifiye hakem bulunamadığı için gene aynı şekilde devam etti. Bir hakem hep e, daha fazla yük aldı. Sorumluluğu daha fazla olan hakem. Onun adına hep işte star hakem denildi. Ama günümüz hakemliği bambaşka. Yani 2010'lardan sonra, hatta biraz daha ilerleyebiliriz, 2015 yılından 15'li yıllardan sonra hakemlik bir ekip işi haline geldi. Şu anda aranan tek özellik ekibin sahada nasıl çalıştığı. Kimse bireysel kararlarla uğraşmıyor. Eğer çaldığınız kararın aynısı diğer tarafta diğer hakem tarafından da çalınıyorsa herkes mutlu. Sorun, bir hakemin bir tarafta çaldığını diğer hakemin, diğer hakemlerden birinin diğer tarafta çalıp çalmadığı. Önce şaşırıyor olabilirler. Ya hocam bu faul değil mi? Ama bekliyorlar. Hı hı. Eğer diğer tarafta da faul değilse hiç kimsenin sorunu yok. Diyorlar ki standart bu. İşte Aynen. önemli olan şey o ekibin standardını sağlamak. Hı hı. Hazırlığı da bu yönde yapmak gerekiyor. Ben çok uzun yıllardır gideceğim maçın takımlarının videolarından ya da maçların istatistiklerinden çok beraber yöneteceğim arkadaşlarımın yönettiği maçları seyretmeyi tercih eder hale geldim. Çok Acaba enteresan. nasıl yönetiyorlar? Hangi konularda ben daha fazla yardım edebilirim? Herkesin zayıf ve herkesin kuvvetli olduğu yönler vardır. Ben disiplini daha kuvvetli bir hakemim. Hı hı. Ama diyelim ki pota altını daha az iyi yönetebiliyor olabilirim. Eğer benim bu durumumu bilen bir hakem bana bu konuda yardım ederse ekip içerisindeki boşluk kaybolur. Ama ekipte herkes kendi başına maç yönetmeye başlarsa, herkes pota altını kötü yönetmeye başlarsa o zaman maçın dengesi zaten bozulacaktır. Bir araya gelmek şu andaki hakemliğin en önemli yanı. Üçlünün, isimlerin hiçbirinin önemi yok. İstediğiniz üç kişiyi parmağınızı kapatıp listeden seçin. Maça koyun. Atamasını yapın. Eğer üçlü birbiriyle iyi iletişim halinde, aynı standartta kriteri belirleyerek doğru kriteri sahaya yansıtıyorsa isimlerin hiçbir önemi yok. Dedim ya, maçtan sonra kimse hatırlamaz. Hı hı. Ama üç tane çok büyük ismi koyun. Hakemlik kariyerinden şüpheniz olmasın bu üç büyük ismin. Sahada doğru iletişimi kuramazlarsa birbirleriyle, ego çatışmaları başlarsa, faul sayı çatışması başlarsa bu tür maçların sonu gelmez. Evet. En iyi üç isimler üç isim bile olsa. Şunu anlıyorum. Yani şimdi bu üç hakemli mekanikle birlikte hakemlik işi bir takım sporu, bir ekip işi. Dolayısıyla önemli olan hakemlerin işte sahada birbirini tamamlıyor olabilmesi, birbirlerine Kesinlikle. yardımcı oluyor olabilmesi, aynı kriterde yönetiyor olabilmesi ve bu büyük atmosferlerde bu bahsettiğimiz şey çok çok daha önem kazanıyor. Çünkü baskı daha fazla oluyor. Dolayısıyla buraya önem vermek gerekiyor. Yani hepimiz aynı standarda tutturabiliyoruz saha içerisinde. Tabii ki. Eğer çalışırsak bunu yapabiliriz. Evet. Süper. O zaman şöyle sorayım. Çalıştık. Yaptık yani güzel bir standart da tuttuk. Maç gidiyor. Üçüncü periyot ve bir hata yaptık. Yani bariz bir hata. Ekip olabilir. İnsanı sonuçta hakemler de hata yapıyor. Yani bu atmosferlerde bu hatalar daha çok göze çarpıyor. Daha çok hem maçta hem maçtan sonra medyada ortaya çıkarılıyor. Ama ben maça odaklanmak istiyorum. Nasıl hakem üçlüsü olarak oradan geri dönebiliyoruz? Yani tekrar hani o başta belirlediğimiz standarda geri dönebiliyoruz. Maçta hata yapacağımızı
bir kere kariyerimizin başında, haftanın başında, maçın başında her yerde kendimize söylememiz gerekiyor. Bir tek şeye garanti verebiliriz. Hata yapacağız. Hı hı. Çok iyi maç yöneteceğimize garanti veremeyiz. Muhteşem bir sezon geçireceğimize garanti veremeyiz. En iyi maçı biz yöneteceğiz diye garanti veremeyiz. Ama bir şeye garanti verebiliriz. Biz hata yapacağız. Ve bu bizim işimizin bir parçası. Evet. Hakemler mükemmel değildir. Hiçbir zaman da olmayacaklar. Çünkü göreceli bir iş yapıyoruz biz. Objektif bir iş yapmıyoruz. Biz subjektif bir iş yapıyoruz. Bana göre, sana göre farklı olan bir iş yapıyoruz. O yüzden de hata mutlaka olacaktır. Birine göre olmasa bile diğerine göre hata olacaktır. Hı hı. Bunu yönetmeyi öğrenmek tamamen mental bir şey. Mental hazırlık. Özellikle maç öncesi konuşmaları çok önemlidir bu konuda. Maça nasıl başlayacağımız, maçı nasıl yöneteceğimiz ilk 5 dakikada oyunculara verilir. Eğer maça iyi başlarsa ekip, kriteri, çerçeveyi güzel çizerse maçın gerisi çok kolay olur. Böyle başlayan bir ekip maçın içerisinde diyelim ki dediğin gibi 3. çeyrekte bir hata yaptı. Ekip olarak ben eğer ekipteysem şunu söylerim. Hatırla maça nasıl başlamıştık. Geri dön maçın başına. Hı hı. Çünkü bizim esas bazımız orası. Temelimiz orası. Eğer oraya geri dönebilirsek tekrar hata yapmadan ilk çerçeveye, ilk kritere geri döneceğiz. Hı hı. En tehlikelisi hatayı hatırlayıp orada bırakmadan ileri dakikalara taşımak. Tekrar hata yapmamak için bir hata daha yapmak. Hata yapmamakla ilgili bir şey düşünerek devam etmek. Bütün bunlar bizi daha fazla hataya sürükler. Hata oldu, orada bitti. Evet, hata yaptım. Bu bir Hı hı. hataydı. Önemli olan hata yapmak değil. Hatayı tekrarlamamak. Diyorum ya hata zaten yapacağız. Ama hatayı tekrarlamıyorsak bu çok güzel bir şey. Çünkü bir daha o video ya da o fotoğraf memory bank'tan geldiğinde hatasız olarak gelecek. Evet. En önemli şey. Şimdi şeye dönmek istiyorum. Ee, Bu hatadan özellikle hani gelişim aşamasındaki hakemler için hata daha kabul edilebilir demeyeyim de hayatın bir gerçeği, hakemliğin bir gerçeği. Çünkü o şekilde öğreniyorsun zaten. Ama şöyle bir şey var. Belki bu dışarıdan işte e, taraftarların ve oyuncuların çok gözlemlediği bir şey değil ama bir hakemin işte konuştuk. Yani sadece kontağa bakmıyorsun. Birçok şeye bakıyorsun. İşte 24 saniye var. Oradan maç saati var. Steps yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Oradan koç bağırıyor. Öbür taraftan taraftar bağırıyor. Yani sürekli bir input var sana doğru. Ve hepsini, iyi bir hakem hepsini manage etmek zorunda. Şimdi biraz oraya gelmek istiyorum. Ee, Yani biraz da zaten bu hataların hakemlerin üzerinde kalması ve maçın gidişatını değiştirmesinin sebebi de bu. Çünkü hata yapıyorsun. Ondan sonra sürekli o üzerine gelen baskıyla birlikte işler bazen daha kötüye gidebiliyor. Onunla alakalı konuşmak istiyorum. Evet, hata yapılır ve işte dediğiniz gibi değerlendirilir daha sonrasında. Ama işte bu hakemin sürekli değerlendirmesi gereken, yönetmesi gereken maç durumu var. Mesela bu senin içinde olduğun bir durum vardı. İşte Alba maçında koçla bir taraftarın arasında bir durum var. Yani çok rastlanan bir durum değil. Tamamen bir curveball. Yani bir anda maçın içinden çıkıp hakemin taraftarla olan ilişkisini yönetmek durumunda kalıyorsun. O da hakemin yapmak zorunda olduğu bir iletişim. Nasıl bu kadar her şeyi bir hakem elit seviyede becerebiliyor saniyeler içerisinde? Ve mesela o onunla ilgili belki bir iki bir şey söylemek istersin. Dediğim gibi başta da söyledik ki bu bir yönlü bir şey değil. Sadece düdük çalmak değil. Hı hı. E, Beden diliniz çok önemli. İnsanları tanımanız çok önemli. İnsanların sizi tanıması ve güvenmesi çok önemli. Eğer güven duygusu yoksa oyuncuların, koçların hatta seyircinin ağzınızla kuş tutsanız doğru bile yapsanız yanlış gibi gözüküyor. Dedim ya sübjektif bir iş çünkü bu. Olayın özeline gelirsek maç esnasında herkes herkese bir şey söyler halde artık. Çünkü eskisi gibi tribünler uzakta değil.
Masanın kenarında oturuyor seyirci. Orada da kendi duygusunu dile getirebiliyor. Bir yorum yapabiliyor. O anda kızgın olan ya da kendisine, oyuncusuna kızgın olan, sinirli olan birisi ona tepki verebiliyor. Aslında olayın geneli bu. Cezalandırılabilecek bir şey değil ama yönetilmesi gereken bir şey. Doğru. Benim de orada koça söylediğim şey şu oldu sadece. Bizim işimiz sahanın içinde. Ben de burada sana yardım etmek için varım. Eğer bir şey söylemek istiyorsan ben hazırım dinlemeye ama o seni dinlemeyecek. Hı hı. Bence tercihini bu tarafta kullanmalısın. Evet. Böyle bir yaklaşımla yani cezalandırmak ya da tehdit etmek yerine onunla beraber olduğunu, aslında farklı bir iş yapmadığını, ona yardım etmek istediğini duyan koç ya da oyuncu mutlaka geri dönüyor. Evet. Öyle bir şey yaşandı orada. Aha. Espriyle bitti. Seyirci de çok uzatmadı. O da dedi ki ben bir şey söylemedim aslında falan. Ama bu tür şeylerimiz çok fazla oluyor. Yani sadece orada değil, başka salonlarda da aynı şekilde seyircinin işin içinde çok fazla olması Hı hı. bu tür riskleri artırıyor bizde. Aynen. Yönetmeyi bilmek önemli. Dediğim gibi belki ben bunu ilk yaşadığımda bu tepkiyi vermemiştim. Hı hı. Seyredip nasıl verebilirim? Ben böyle bir şey bir daha olursa ne yapmalıyımı düşündükten sonra bu noktaya ulaştım. Bunun adı da tecrübe. Aynen Böyle bir öyle. tecrübem yoktu ama artık var. O yüzden de denk geldiğinde işim çok kolaydı. Aynen öyle. Yani işte o senaryoyu yaşamış olmak ya da önceden düşünmüş olmak, ona hazır bir reaksiyonun olması önemli. Çok vaktinizi de almayayım. Sonuna doğru Tamam. yaklaşıyoruz. Şey soracağım, yani bahsettik işte birçok karar var hakemlikte. Bu çok popüler bir soru, hakemlere sorulan. Ben senden de duymak istiyorum. En çok zorlandığın yanı nedir hakemliğin? Hangi karar veya hangi kural sahada en çok senin üzerinde zorluyor? Yani çok hemen aklıma geldi bu benim. Böyle Hı hı. çok düşünmem gerekmiyor. Faul kararı. Faul. Yani ben dinlemedim daha önce başkası ne dedi ama Hı hı. yani sportmenlik dışı diskalifiye, teknik faul ya da ne bileyim işte adam atmak bunlar değil ki. Çünkü biz sahada verdiğimiz kararın %80'i faul. Eğer bu kararı doğru verebilirsek biz maç güzel oluyor. Doğru. Bir maçta kaç tane yürüme kararı hatırlıyorsun? Maksimum kaç tane olabilir? Ya da Evet. kaç tane 3 saniye hatırlıyorsun? Kaç tane teknik faul hatırlıyorsun? Normal bir maçtan bahsediyorum. Hı hı, hı hı. Bunların hepsi kolay kararlar. Evet. Çünkü çok net oluyor her şey. Çok obvious oluyor. Hı hı. Faul 40 tane var. Bir tanesi yanlış olduğunda ortalık yangın yerine dönebilir. Öyle bir anda verirsiniz ki o kararı her şey değişebilir. Yani hep klasik örnek verilir. 39-59 muhteşem yönetirsiniz. Hı hı. Son saniye bir karar her şeyi yok edebilir. Hakemi kötü hakem yapabilir. Ya da o günkü işini kötü olarak nitelendirebilir herkes. O yüzden en önemli şeydir faul kararı. Bir hakem için en önemli kriterdir. Doğru. Yani faul standartını tutturabilmek, yakalayabilmek gerçekten önemli. Çok popüler başka bir cevap var bu soruya. O da topun kimden dışarı çıktı? Çok yani evet %50 şansın var her şeyden önce. %50 şansla yönetiyorsun. Eğer çok da görmediysen zaten birçok organizasyonda şimdi bakılabiliyor. Aha. Evet, çok hızlı oynandığı için ve çok dinamik bir olay olduğu için açılar çok değişik. Aynı pozisyonu farklı açılardan izlediğinizde çok daha farklı karar çıkabiliyor. Doğru, buna da katılırım. Ama dediğim gibi gene sayı olarak faul her zaman daha fazladır. Evet. Temas değerlendirmek daha fazladır yani. İki sorum var. Ondan sonra kapatalım. Birincisi, uzun bir kariyerden bahsettik. Çeşitli hedefler hali hazırda tutturulmuş zaten Emin Molkoç için. Bir sonraki hedef var mı? Varsa nedir tam olarak? Bulunduğum organizasyon Euroleague. Hı hı. Euroleague'de tabii ki bir final yönetmektir hedefim. Ben bugün final yönetsem yarın üst üste 2 final yöneten hakem olmak isterim. Hı hı. Eğer baş hakem yönetmediysem baş hakem olarak yönetmek isterim. Yani bunun sonu yok. Çünkü Anlıyorum. ben hakemliği seviyorum her şeyden Hı hı. önce. Sevmediğim gün bırakırım. Ben sevmediğim hiçbir şey yapmam. Evet. Gerek yok.
boşuna zaman kaybediyorsunuz. Sevmeyerek yapılan hiçbir şeyin verimi olmuyor. O yüzden severek yapıldığı zaman güzel bir şey. Sadece hakemlikten bahsetmiyorum. Her şey severek yapılınca güzel. Ee, O yüzden hedefin bitmez. Hedefin bittiği gün zaten hakemlik kariyerinin bittiği gündür. Başka hedefler konur o zaman da hayatla ilgili. Ee, Şimdilik devam ediyorum. Ne zaman bitecek tabii ki bilmiyorum ben. Çok fazla yıllar yoktur muhtemelen. Ee, İnsanın kendine bakması çok önemli. İnsanın yaptığı işe saygı duyması her şeyden önce çok önemli. Yaptığım işe saygı duyuyorum. Elbette hata yapıyorum. Hatasız asla değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Ben değilim, bir başkası da değil. Hatasızım diyen ya da ben hakemliği tamam benim için hakemlik budur diyen bittiği günün altına imza atmıştır aslında. Çünkü artık gelişmeyecektir. Gelişmek için bir şey yapmayacaktır. Aslında iyi oldu bu konuda detaylı konuştuğumuz bu hata olayı. Yani işte dediğimiz gibi hata olacak. Amaç hataları minimuma indirmek. Bu Türkiye'de veya işte Güney ülkelerinde biraz böyle hata olayı biraz süslenen bir olay. Yani hakemlerin hata Tabii. yapması süslenen böyle hikaye olan. Aslında işin özü çok basit. Yaptığımız iş çok zor. Çok hızlı ve çok kompleks kararlar vermek zorundayız ve bunu 40 dakika boyunca yapmak zorundayız. Dolayısıyla bazen istemesek de bazı kararlar istediğimiz gibi olmuyor. Ve bunu iki Ee, tarafın da beğenmesi gerekiyor. hı hı. Yani bir taraf için iyi bir olan şey diğer taraf için otomatikman kötü. O yüzden zaten bu kadar infial Aynen öyle. oluyor. Aynen öyle. Yani işiniz hep aynı yere geliyor. Hakemlikte bütün e, müdahilleri, işte takımları, taraftarları, oyuncuları memnun etmek zor. Önemli olan hakemin kendi yaptığı işi sevmesi. Sende olduğu gibi. Şununla kapatalım. Genç hakemlere verebileceğiniz tavsiye var mı? İşte şeyi konuştuk. Görsel hafıza, maç izlemek. Bunları konuştuk. Tecrübe. Başka bir şey eklemek ister miyiz? Aslında şöyle bir şey söyleyelim. Baştan beri hani konuşmamızın başından beri söylediğimiz şeyler e, iyi hakem olabilmek için yetmiyor. Hı hı. Bunları yapıp iyi hakem olamayabilirsiniz. Biraz şansa ihtiyacınız var. İnsanlar şanslarını elbette kendileri de yaratırlar. Dışarıdan da gelen bir yüzdesi vardır bunun. Doğru yerde doğru zamanda bulunduğunuzda bir bakarsınız ki önünüze kırmızı halı serilmiş. Öyle bir yerde öyle bir düdüğünüzü görürler ki ya da bir kararınızı görürler ya da sosyal çevrede bir yerde öyle bir bulunursunuz ki alabileceğiniz her şeyi kaybedebilirsiniz. Sizin hakkınızda bambaşka bir şey de söyleyebilirler. Hı hı. O yüzden dikkatli yaşamalıyız. Hakemlerin en önemli yapması gereken şey bence dikkatli yaşamak her anlamda. Saha içinde de çok dikkatli olmalıyız. Dikkatimizi hakemlik yaptığımız süre içerisinde başka hiçbir şey düşünmeden sadece yaptığımız işe odaklanarak e, para kazanmaktan da bahsetmiyorum ama yaptığımız işe saygı duyarak o süreyi geçirmeliyiz. Ondan sonra ne yaptığımızın hiçbir önemi yok. Çıktıktan sonra herkes kendi hayatını yaşar. Hı Ama hı. sahada olduğumuz, maç için hazırlanmaya başladığımız an itibariyle o işe saygı duymamız gerekiyor. Bizden istenen aslında çok fazla bir şey değil, kuralları uygulamak. Hı hı. Genç hakemlerden ben özellikle şunu isteyebilirim. Kuralları basketbol için en uygun şekilde uygulamaya çalışın. Ama unutmayın ki bunun adı bir oyun. Bu oyunun kurallarını oyunculara uyguluyorsunuz. Hiçbirimiz elimizde balta, bıçak, tüfeklerle sahaya çıkmamalıyız. O insanlar da hata yapıyorlar. Hı hı. Aynı bizim gibi. Nasıl biz hata yaptığımızda anlayış bekliyorsak, onlar da hatalı davrandıklarında aynı anlayışı bizden bekliyorlar. Bunu şey için söylemiyorum yani faul yaptığı zaman ya da e, yürüme yaptığı zaman söylemiyorum. Ama agresif olarak çalınan bir düdükten sonra tepki veren bir oyuncu ya da antrenör aynı algıyı bizden bekliyor. Hı hı. Yani hemen reaksiyon yerine bir nefes almak gerekiyor. Tabii ki bunu yapmak çok kolay değil. Gene döneceğiz tecrübeye. Ne kadar bu işin içinde kalırsak, ne kadar o sahada bulunursak bu tür şeyleri yapmak daha kolaylaşıyor. Ben 45'li yaşlarıma kadar sahada nefes aldırmazdım kimseye. Herkes de beni böyle bilir. Belki kazandığım bu sahadaki saygının ya da gücün ya da korkunun diyeyim hangisi ise bir bölümü de bundandı. Ama sonradan
dedim ya, değişiyor her şey. Hakemlik de değişiyor. Basketbolda değişiyor. Şu anda belki de en az silahları en az kullanan hakemim. Çünkü artık ihtiyacım yok. Biliyorum ki onlar da hata yapacaklar benim gibi. Ben de onlar gibi hata yapacağım. Ve birbirimizi ne kadar idare ettiğimizde, birbirimize ne kadar hoşgörüyle yaklaştığımızla alakalı her şey. Aslında şunu düşünürsek sahaya çıkarken işte aynı sporun paydaşlarıyız. Hani birbirimize karşı, hakem, oyuncu birbirine karşı iki grup değil. Aynı amaca hizmet eden iki grup aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla hani birbirimize yardımcı olmak, oyunu ilerletmek açısından, seyir zevki açısından herkesin e, ihtiyacı olan şey. Çok teşekkür ediyorum. Bu son mesajı da kapatalım Emin Hocam. Ben de çok teşekkür Çevreniz için ederim çok böyle bir teşekkür şeye davet ettiğiniz için. Harika bir sohbetti. Birçok hakemle bunu yapmanızı tavsiye ederim. İnsanlar hem burada söylerlerken, ben burada birçok şey dile getirirken bile kendimde bazı şeyleri eleştirdim böyle. Beynimde hemen geliyor pozisyonlar, belki şurada daha iyi yapabilirdim diye. O yüzden ne kadar çok katılım olursa belki o kadar herkese daha fazla katkıda da bulunabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum böyle bir yayında bulunduğunuz için. Tekrar da görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyoruz Emin Hocam ve başarılarınızın devamını diliyoruz biz de. Çok mersi.